Merhaba dostlar, C++ derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sınıflar konusunda public ve private özelliklerini görmüştük. Private sınıf içerisinde erişim sağlıyordu, public ise her yerden erişim sağlıyordu ve bir nesne oluşturmuştuk. Bu nesneye de bazı özellikler aktararak bunları yazdırdık. Get ve set özelliklerini kullandık. Bunlarla veriyi daha güvenli hale ve kontrollü hale getirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu programımız üzerinden başka bir yönteme geçeceğiz. Buradaki kullandığımız bu direkt erişim yöntemlerini kullanmayacağız. Yeni konumuz constructor yani kurucu metotlar. Kurucu metotları kullanım yöntemlerine bakacağız. Bir sınıf oluşturulduğunda kurucu metot otomatik olarak nasıl çağrılıyor, nasıl gösteriliyor, nasıl kullanılıyor bunlara bakacağız. Bunun için daha önceki oluşturduğum dersin içeriğini sınıflar 2 diye başka bir dersin içeriğine aktardım ve bunu kapattım. Artık buradaki dosyam bu şekilde kaldı ve başka dosyam üzerinden bu içeriği değiştirerek devam edeceğim. Kurucu metotlar adı üstünde metot, yani bir metot oluşturmamız gerekiyor buraya. Sınıfın kendisiyle aynı isme sahip olur. Yani bir sınıfın ismi arabaysa ben de buraya oluşturacağım metoda küçük harflerle araba yazmam gerekiyor. Ve bu parantezleri açarak metodun bir parametre alabileceğini belirtiyorum. Daha sonra metodumun sınırlarını belirtiyorum. Tabii buraya yaptığım zaman bu metodumun gizli bir özelliği oluyordu. Neydi? Private'ti. Yani bu standart olarak private olarak tanımlanacaktır. Private olarak tanımlanan bir metot ise benim buna dışarıdan erişimimi, yani buradan erişimimi engelleyecektir. O nedenle bunu benim public'e çekmem gerekiyor. Şuradaki public metotların içerisine almam gerekiyor kurucu metodum. Bu kurucu metodum başlangıçta ilk çağrıldığında içerisinde hiçbir bilgi olmadan direkt kurabilir veya kullanıcıdan bilgi alarak bu kullanıcıdan aldığı bilgileri get set yöntemlerini kullanarak bizim markamızı ve hızımızı hemen belirleyebilir. Sınıf daha başlatılır başlatılmaz. Bunu bu şekilde bir tanımlayalım. Önce kullanıcıdan hangi bilgileri alacağımızı belirtelim buradaki metodun içerisine. Örneğin string olarak bir marka bilgisini m değişkenine aktaracağım ve integer olarak bir hız bilgisini h değişkenin içerisine aktaracağım diyorum. Burada onu belirtiyorum ve içeride daha önce kullandığım get ve set metotlarını kullanarak, direkt set metodunu kullanarak değişkenlerimi atayacağım. Fakat bunu set metodu kullanmadan da atayabilirim. Yani şunu da yapabilirim. Hız eşittir işte h noktalı virgül marka eşittir m diyebilirim. Böyle dediğim zaman bir sorun olmaz. İçerideki benim oluşturduğum marka ve hız bilgileri kullanıcının göndereceği, birazdan kullanacağım fonksiyondaki değerleri alır. Fakat böyle kullanmak bizim getSet metodumuzun, daha doğrusu buradaki set metodumuzun sadece dışına çıkarmış olur bizi. Örneğin burada hız için oluşturduğumuz bir limit kısmı vardı. Burayı atlamış oluruz. Bu nedenle eğer bir set ifadesi kullandıysak, bir set oluşturduysak bu sete kendi sınıfımızın içerisinde de tabi olmamız verimizin güvenliği ve tutarlılığı açısından önemlidir. O nedenle buradaki atamayı yaparken yine set hız diyerek atamayı yapacağım ki bütün yaptığımız işlemler buradaki filtrasyondan geçsin. Set hız eşittir değil tabii ki. Şöyle parantez içerisinde hız bilgisini gönderiyordum. Yeni hız bilgisi şuydu ve bunu bu şekilde aktarıyorum ve diğer bir işlemle set marka diyorum. Bakalım, evet, set marka demişim. Parantez içerisinde m'yi göndererek markayı belirlemiş oluyorum. Yani bu fonksiyonla gönderilen bilgiler set ediliyor hızlıca. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu bu şekilde kullanacağız. Tabii ki burada yeni kullanacağımız yöntemle şu işlemleri yapmamıza gerek kalmayacak. Bunları dolayısıyla siliyorum. Artık bunları elle girmeyeceğiz. Benim aramam isimli buradaki oluşturduğum bu sınıf aynen kalıyor. Bu şekilde oluşturuyorum. Fakat bir parametre olayımız var. Tabii parametre alıyor sınıfımız kurulurken. Kurucu metodumuz olduğu için, constructor'ımız olduğu için. Bunun içerisinde tabii ki yukarıda oluşturduğumuz kendi ismiyle aynı isimde olan, bu mutlaka böyle olması lazım, fonksiyonumuza bilgileri göndereceğiz. Hangi parametreler var? String ve integer. String olarak markamızı gönderelim tekrar ve integer bilgimizi de hemen yanına yazalım. Bu bilgileri gönderdikten sonra bakın az önce yapmış olduğum 2-3 satırda oluşturduğum, daha fazla kod yazarak oluşturduğum kısmı tek koda çektim ve bilginin daha kolay bir şekilde aktarılmasını sağladım ve otomatik bir şekilde sınıf başlar başlamaz aktarılmasını sağladım. Bu bilgileri şöyle benim arabam bilgileri göster diyerek nokta dediğimde bakın constructor'ım burada gözüküyor. Bilgileri gösteri çağırarak bir daha bir bakalım. Constructor bilgileri göster. Şöyle çağırarak ekrana basabilirim. Bu şekilde oluşturduğum aracı bastım. Peki ben burada parametreli bir şekilde oluşturdum. Parametresiz bilgi gönderemez miyim veya parametresiz bir kurucu fonksiyon yazamaz mıyım? Onu da yazabilirim. Kaç parametreli olacağını da yazabilirim. Birden fazla parametreli versiyonlarını da yazabilirim. Bunun için buradaki kurucu metodumuzu tekrar oluşturmamız gerekiyor. Yani aynı kurucu metodumuzu tekrar tanımlayacağız. Fakat bu tanımladığımızın içerisinde tabii ki farklı parametreler veya parametresiz olarak kullanılması gerekiyor. Buradaki oluşturduğumuz bu ikinci metot bunun farklı kullanımını gösteriyor. Eğer parametre göndermezsek buradaki metot çalışacak. Parametreli gönderirsek, sınıfımızı oluşturursak buradaki metodumuz çalışacak demek.
demektir bu. Bu şekilde buradaki metodumuzun içerisinde de set hız ve set marka yapacağız tabii ki. Fakat burada bir değer gönderilmediği için bunları biz kendimiz sıfır ve bilinmeyen şeklinde standart bir bilgiyle değiştireceğiz. Bilinmiyor şeklinde bilgi ekleyebiliriz. Araba eğer parametresiz oluşturuluyorsa bu bilgileri at diye bunu ayarlamış oluyoruz. Ve buraya geldiğimizde bu bilgiyi şöyle araba diye yeni bir araba oluşturalım. Araba 2 şeklinde. Bu arabamızın da şu şekilde arabayı oluşturduk artık. Parametresiz oluşturma bu şekilde. Burada parantez kullanmıyoruz çünkü parametre kullanmayacağımız için parantez olmaz. Bu başka dillerde parantezli şekilde şöyle tanımlanabilir. Fakat C++'da parametresiz şekilde böyle tanımlanıyor. Araba 2'ye eriştiğimde bilgileri göster dediğimde şöyle parametresiz bilgilerimi standart girdiğim bilgilerle gösterecektir. Bakın ikinci gönderdiğim bilgi bilinmiyor ve hız bilgisi 0 kilometre. Bunu şurayı sildiğimde daha net anlayacağım. Parametresiz kısmı sildim. F11'e bastım. Bakın burada hata verdi çünkü parametresiz kullanımımı tanımlamadım. Parametresiz sınıf oluşturma kısmını tanımlamadım ama bir tane constructor var. Bu constructor da buna uymuyor. Buna uymadığı için bu diyor ki madem bir constructor tanımlamışsın buna uygun bir şekilde ya tanımla ya da hiç tanımlama. Hiç tanımlamazsak da bu sefer şu hata verecektir. Çünkü burada parametreli bir kullanımımız söz konusu. Böylece kurucu metot oluşturmayı öğrendik. Kurucu metotlar bir sınıf meydana getirildiğinde tıpkı burada olduğu gibi meydana gelir gelmez başlangıçta otomatik gerçekleştirmek istenen bilgileri, otomatik gerçekleştirmek istenen şeyleri yapar. Standart bir hale sokar ve onu hazır eder, hazırlar. Bu bizim işleri otomatik hale getirmemize, kodları daha az yazmamıza ve daha güvenli yazmamıza neden olur. Bu şekilde daha düzgün kodlar yazarız. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.